Merhaba arkadaşlar, Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bir Arthur çarkı karşısındayız. Biliyorsunuz ki Arthur çarkı diğer çarklardan biraz daha farklı bir şekilde, biraz daha kazık bir şekilde ilerliyor. Şimdi Arthur çarkımız bu şekilde. Daha öncesinde Arthur çarkının ben bir yerde fotoğrafını görmüştüm. Fakat böyle hesaba girip de Arthur çarkını çevirmemiştim. Yine çevirmeyeceğim. Yine nasip olmadı. Şimdi Kerim Bey'in hesaptayız. Kerim Bey bir VIP tamamladıktan sonra arkadaşlar bunu açıyor. 4600 civarına yani 9999 doruk parasına VIP'deki paketi alıyor. Daha sonrasında madalyasını alıp arkadaşlar Arthur'u açıyor. Daha sonrasında buraya gelip 4 çevirim yapıyor. Şimdi sizlerle beraber Arthur'un ne kadar maliyette olduğunu göstereceğim. Asıl Arthur'un maliyeti zaten VIP'ye gelmekte. VIP'ye geldikten sonrasında açma maliyeti daha düşük oluyor. Onu size göstereceğim. Şimdi Arthur'da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çark bu şekilde stabil. Toplamda bir çark içerisinde 59 tane kafa alabiliyorsunuz. Fakat bunun için 10 defa çevirmeniz gerekiyor. Şuradaki ünlem de arkadaşlar zaten her çevirişte ne kadar arttığını bu jetonun bunu gösteriyor. Bir de oranları gösteriyor. Şimdi ilk çevirmede 1, daha sonra 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 20 olarak yapıyor. Yani toplamda 82 adet jetona ihtiyacımız var. 82 adet jetonu da maliyetini hesapladım. Şimdi sizlere söyleyeceğim. Burada altın kafaları geçtim çünkü Arthur'a altın kafa basılmıyor. Arthur'un 9'u çıkma ihtimali 0,160. 20'li çıkma ihtimali 0,040. 30'u çıkma ihtimali 0,010 arkadaşlar. Bu kadar da inanılmaz şekilde düşük tabii ki. Bakın hepsini seç dediğiniz zaman burada hepsini alabilmek için 72 olarak çevirmeniz gerekiyor. Zaten tahmini 8100 dolar diyorlardı. Ben size burada hesaplamasını yaptım arkadaşlar. Önerilen dizilimleri falan da var zaten. Arthur nereye koysan iş yapıyor. Milyonlu kahraman. Şimdi arkadaşlar bir tane böyle hesap makinesine yaptım. Şurada gördüğünüz gibi bunun şeyleri var. Paketleri. Şimdi bir çeviriş 82 dedik. 8 kere bu paketi alıp bir de ikili paketi aldığımız zaman 930 TL olarak. Toplamda da arkadaşlar 37.890 TL yapıyor. Bir onlu çeviriş. Daha sonrasında bunun hepsini toplarsam yani 590 kafa yapabilmek için bir kere de 59 aldığımız için 10 defa bu paketleri almamız gerekiyor. O da şu anki kurda 378.900 TL yapıyor. VIP 17'ye gelmek zaten ayrı bir mevzu. Onun dışında arkadaşlar VIP 17'ye gelen adam bunu rahatlıkla zaten çoğu zaman açabiliyor. Şu anda bu sıfır yıldızda hani yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Diğer komplarına daha çok önem veriyor. Zaten diğer kompları fulllemek ve mitolojik 3 gemleri de yaptığı için Arthur'lu kompları kesebiliyor. Tabii ki Arthur'u yapıp da tek bir 2-3 komp yapıp sahaya salıp arkasını doldurmayan kişiler buna kesilebiliyor tabii ki. Fakat tabii ki Arthur yapmış kişiler mitolojik 3-4 gemler takarsa o komp tabii ki bomba bir komp olur. Fakat diğer komplarda fullleyebileceğin zaman Arthur'u açman gerekiyor bence. Çünkü sadece Arthur'u açmak, Arthur'un boş hali veya sadece yıldızlı hali imzaları fullenmemiş, gemleri mitolojik 3-4 olmamış Arthur'lar tabii ki inanılmaz bir hasar çıkartamaz sağdan. Dediğim gibi bunu yapan adam da zaten illaki onu yapabilir. Arthur Çarkan'ı sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim. Burada çeviriş jetonları zaten gitgide artıyor. Gitgide zaten 2 kat 2 kat her iki çevirişte bir 2 kat artıyor. Sadece 16-16'dan sonra 20. olarak artıyor. Arthur neden bu kadar önemli? Arthur tabii ki skill'leri gayet güzel. Hatshepsut kadar olmasa da Hatshepsut'ta gelecek olan bir mitolojik kahraman fakat ne zaman geleceği belirsiz. Arthur'u bence uzun bir sezon boyunca aldırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha sonrasında Hatshepsut geldiği zaman iki kişi yani iki kahraman arasında kalan insanlar gidip Hatshepsut alacaktır. Çünkü Hatshepsut kendi kendini bufflayan, kendi kendine yüksek hasarlar atan bir kahraman. Yani yanındaki kahramanları sağlam koyarsanız daha bomba oluyor. Koymasanız bile neredeyse kendi kendini bufflayan bir kahraman. O da aynı şekilde Arthur gibi mitolojik. Fakat ikisi arasında kaldığınız zaman arkadaşlar tabii ki çok kişi onu seçeceği için bence uzun bir dönem Arthur'u tabii ki satmaya çalışacaklardır. Benim aklımda şöyle bir şey var. Bence böyle 10. sezon şu an sıkıyorum. 10. sezona doğru arkadaşlar sanki 10. sezon özelinde bir Hatshepsut gelir diye düşünüyorum. Belki sonrasında 20. sezon. Yani böyle sezon sezon arttıra yeni mitolojik kahramanlar getireceklerdir. Zaten biliyorsunuz ki bizim etkinlik bölümündeki yerde arkadaşlar Hatshepsut'u görebiliyoruz. O daha öncesinde bitmiş bir etkinlik zaten. Sonuna gelemiyoruz. Onu da sizlere hatta gösterebilirim. Böyle Arthur'umuzla görmüş olalım. Sıfır yıldızda açılmış bir Arthur mevcut.
Tabii şu an kullanmadığı için imza becerilerini şey yapmamış arkadaşlar. Burada geldiğimiz zaman sefer bölümünde ordu talimi bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar şurada has yapıştı görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkası da zaten mitolojik aynı Arthur gibi kırmızı şekilde var. Bu da gördüğünüz gibi zaten buradan da inceleyebilirsiniz. Kumandan özelliğine sahip tek kahraman arkadaşlar şu anda. Yüksek hasarlar çıkartıyor. Stratejik hasarlar çıkartan bir komutan. Burada zaten hani çok defa canlı yayınlarda izlediğimiz için şu anda çok şey yapmayayım. Sizler yine bakabilirsiniz. Fakat inanılmaz yüksek hasarlar çıkartıyor. Daha birinci seviyesi %308 strateji hasarından bahsediyor. Kendini bufflama özellikleridir işte inanılmaz arttırımlardır. Bunlar zaten bomba olaylar. Burada yangın felaketi nihai savaş stratejisi. Bunlar zaten fix olan imzalar. Ayrıca bir özelleştirebilir imzası yok. Bundan yana da bilginiz olsun. Yani yangın felaketi de buna ne bileyim çok da olmamış. Bu şekilde bir kahraman arkadaşlar. İkisi arasında kalacak olursa tabii ki insanlar yine dediğim gibi bunu seçeceğini düşündüğüm için uzun vadede Arthur satmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Bunu zaten buraya koymalar bence hata. Bunu gören adam ileride belki bunu aşmak için. Tabii bunun maliyeti bunu VIP'de kaça getirirler? Ne yaparlar bilmiyorum. Fakat Arthur görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde açıldı. Sizlere bunun çarkını paylaşmak istedim. Çünkü çarkı biraz farklı. Ee, Diğer bizim çarklarımıza göre görmediğimiz bir çark. Buradan gidebiliyoruz bu şekilde. Yani fiyatını söylediğim gibi bilmiyorum değer mi, değer mi, değmez mi siz ne düşünüyorsunuz? Tabii 378.900 TL'de bu iş bitmiyor. Buna bir de belki bu kadar da neredeyse hani sıkıyorum da gem çıkarmak lazım. Hatta sıkmıyorum bu arada. Yani mitolojik 4 gem yapmak inanılmaz yüksek bir maliyet. Mitolojik 3 yapmak da inanılmaz yüksek bir maliyet. Arthur alan adam da ben bunun arkasını doldurayım. Arthur'la adam kesildi gibi bir durum bir laf olmasın diye bence bunu zaten anadan bir bu kadar da mitolojik gemler biriktirip bir efsanevi gemleri birleştirip buraya getiriyor. Zaten biliyorsunuz ki çoğu sandığımız her sandık seçmeli olmuyor. Atıyorum kudreti basacaksa adam, kudreti mitolojiye basacaksa sürekli seçmeli alması ve sürekli kudret gemi seçmesi gerekiyor ki buraya kadar gelebilsin. Rastgele gemlerde zaten çoğu zaman hiç kullanmadığımız gemler denk geliyor. Öyle kudretli stratejidir bunlar kolay kolay çıkmıyor zaten. Geldi kuşatma tarzı, iyileştirme tarzı gemler çıktığı için bu konuda fiyat biraz daha artacaktır arkadaşlar. Yani sizlerden bilmiyorum bir daha önce gördünüz mü çarkı görmediniz mi bilmiyorum. Yani yorum olarak ne dersiniz ben de bilmiyorum. Yani 4 tanesi açılmış. Ondan sonrası zaten bundan sonrası 8 isteyecektir. Ee, Bu şekilde bir şey. Bilmiyorum ben çok maliyetli geliyor. Tabii kişiden kişiye, ekonomiden ekonomiye değişir. Bundan yana bir şey diyemem. Videoyu beğendiniz, abone oldunuz ve yorum attığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.